Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde gece mavisi ve açık gri olmak üzere iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelim de bu şekilde. Çok güzel, çok şık, çok hoş bir model oldu hanımlar. Patiğimizin tabanı bu şekilde. Topuğumuz. Modelimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Patiğimizin şu arka bölümlerinde hanımlar ilmekler tek şişte kasma yaptığı için ben şöyle iki tane daha yedek şiş kullandım. Burada dileyen misinalı şişlerle de patiğini yapabilir. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler bakın arkada haroşalarımız var. Buraya benden birkaç sıra haroşa fazla yapabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de birkaç sıra haroşa eksik örebilir. Zaten örerken sizlere gerekli hatırlatmalarımı da yapacağım. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte şu bilek bölümünden patiğimize başlayacağız. Gri ipim ile başlıyorum hanımlar patiğime. 13 ilmek olarak. Bu şekilde 13 ilmeğimizi atacağım. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve bir ilmek daha attım. 13. 13 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum hanımlar. Bu ilk sırada kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen bakın şuraya öncelikle düğümümü atmayı unutmuyorum. Bir tane düğüm atacağım kenarımıza. Bu şekilde. Geri döndükten sonra hemen kenar ilmeğimi alıyorum. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncuyu da ters ördüm. Şimdi geri döndüm, ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Artırmalarımızı yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanına bir ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ters örüyorum. Ve ters ilmekten hemen sonra artırma yapıyoruz hanımlar. Bakın buraya bir ilmek attım. Şimdi son iki ilmek kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da artırmamı yapacağım. Buradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Ortadaki ilmekler düz örülüyor. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Hemen buraya da bir tane artırmamı yapıyorum. Diğer tarafta olduğu gibi burada da hemen şu ilmeğimi ters ördüm. Son kenar ilmeğimi düz ördüm. Artırmamızı yaptık. Şişimizde 15 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde artırma yapmayacağız. İlmekler gördüğümüz gibi örülecek. Kenar ilmeğimi aldım. Buradaki bir ilmeği düz örüyorum. Ön yüzde ters ördüğüm ilmeği arka yüzde düz ördüm. Bu aradaki ilmeklerin hepsi artırdığım ilmeğim dahil hepsi ters örülüyor. Bu şekilde artırdığımı ters ördüm. Hemen yanında bir ilmek düzüm var. Arka yüzde kenar ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi geri döndüm. Ön yüzdeyim. Bu mavi ipimi de hazırlıyorum hanımlar hemen. Modelimize de başlayacağız bu sıramızda. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen buradaki bir tersimi ters örüyorum. Kenardan sonra ön yüzde bir ilmek ters örüyoruz. Bir tersten sonra tekrar artırmamı yaptım. Yanına bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğini aldım. Bir ters ördüm. Artırma yaptım. Yanına bir ilmek düz ördüm. Hemen şu mavi ipim ile modelime başlayacağım. Modelde birinci sırada ön yüzdeyiz. Hemen şu sıradaki ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Bakın bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Aynı yerden üçüncü ilmeğimi de çıkarttım. Böylece bir ilmekten 3 ilmek çıkartmış olduk. Patiğimiz sökülmesin diye şu mavi ipimin ucunu griye bağlıyorum. 2 tane düğüm attım buraya. Şimdi tekrardan gri ipimi aldım. Model aralarına 3 ilmek gri örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar şu mavi ipimi alıyorum hanımlar. İkinci modelimi yapacağım. Yine bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde bir ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime dolayıp aynı yerden 3. ilmeği çıkartıyorum. Tekrar gri ipimi aldım. Model arasında 3 ilmek gri'm var. 3. modelimi yapacağım. Aldım mavi ipimi. Yine bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum.
Tekrardan gri ipimi aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Buradaki ters ilmeğe geldik. Hemen artırmamı yine yapıyorum. Bir tersimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Evet, tekrar artırmamızı yaptık hanımlar. Geri dönüyoruz. Her artırmada ilmek sayısı ikişer artıyor. Şimdi arka yüzde bu mavili modelde 2. sıradayız. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Artırdığım ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi modelin 2. sırasını şöyle yapacağız. Zaten 2 sıradan oluşan bir model. Şimdi arka yüzde bakın şu mavi ilmek ön tarafta karşıda olacak şekilde, şu gri de arkada olacak şekilde, bakın ön yüzde mavi ilmek ön tarafta olacak şekilde şöyle maviyi gri'nin üzerine bıraktım, yer değiştirdim. Bu ikisini ters olarak tersten keserek ördüm. Bu ortadaki bir mavi ilmeğimi yine mavi ipimle ters örüyorum. Bu diğer mavi ilmeği de hemen solundaki gri ile birlikte tersten keserek ördüm. Bu şekilde ilk modeli yaptık. Model arasında bir gri var, örüyorum. Şimdi tekrardan bakın şöyle ön yüzü baz alarak yapıyorum. Şu mavi ilmeği şişimden aldım. Şu gri ilmek benden tarafta, bakın arka yüzde, mavi ön yüzde. Böyle maviyi gri'nin önüne bıraktım. İkisini tersten keserek örüyorum. Ortadaki bir mavi ilmeği mavi ipimle ters ördüm. İkinci mavi ilmeği de solundaki gri ile birlikte keserek örüyorum. Arada bir gri ilmeğimi ters ördüm. Sonuncu modelimi yapıyorum. Bakın şu mavi aldım. Şu gri ile yer değiştiriyorum şöyle. Mavi ön yüze bakıyorum hanımlar. Ön yüzde mavi önde olacak şekilde şöyle. İkisini tersten kestim. Bir ilmek mavimi ters örüyorum. Diğer maviyi de solundaki gri ile birlikte keserek ördüm. Yanındaki bir artırdığım ilmeğim, bunu ters örüyorum. Bir ilmek düz ve arka yüzde kenar ilmeğimi ters ördüm. Evet hanımlar, model 2 sıradan oluşuyordu. Modelimiz bu. Model aralarında 2 sıra öreceğiz hanımlar. Sonra bir diğer modeli yapacağız. Yani ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmekleri öreceğiz. Her 2 sırada bir modeli tekrarlayacağız. Kenar ilmeğimi aldım, bir ters ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Bu defa bakın model kurulumu yapmıyorum. Aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde hepsini düz örüyorum. Bakın son 2 ilmeğime geldim. Hemen bu kenardan da şöyle artırmamı yapıyorum. Bir tersimi ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde artırma yoktu hanımlar. Kenar ilmeğini aldım. Yanına bir ilmek düz ördüm. Bu artırdığımız ilmekler dahil aradaki ilmeklerimi ters örüyorum. Bu mavili modelden sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra örmüş olduk. Bakın artırdığım ilmeği de ters ördüm. Bir ilmek düzüm var ve kenar ilmeğimi arka yüzde ters ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz. Bakın buraya üçlü model yapmıştık. Her modelde model sayısı birer birer artıyor. Şimdi 4 model yapacağız. Model kurulumu hep aynı sayılarla başlayacak hanımlar. Bakın önce kenar ilmeğimi alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Artırmamı yapıp yanına bir ilmek daha düz örüyorum. Bakın kenarda 4 ilmek düz oldu. İlk modelimi yaparken de aynı şekilde yapmıştım. İkincide de aynı şekilde modelimi başladım. 4 ilmekten sonra tekrar mavimi alıyorum. Mavi ipim ile yine bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Model aralarında 3'er tane gri örüyorum. İkinci modelimi yapıyorum. Yine mavi ipim ile bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Aralara 3 ilmek gri örüyorum. Şimdi 3. modelimi yapacağım. Yine bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Araya 3 tane gri örüyorum. Tekrardan 4. mavi modelimi yapıyorum. Bir ilmekten 3 mavi ilmek çıkarttım. Yanına bir ilmek düz ördüm. Bakın son 2 ilmek kaldı. Artırmamı yapıyorum. Yanındaki bir tersimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın ikinci modelimizi de oluşturduk. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde modelimiz şekilleniyor. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek düz. Hemen yanındaki artırdığım bir gri ilmek, bunu ters ördüm. Şimdi yapacağımız işlem şu. Yine ilmekleri yer değiştireceğiz. Şu mavi ilmek ile griyi şöyle yer değiştiriyorum. Mavi ilmek şöyle ön yüze baktığımda önde oluyor. Gri'nin önüne bırakıp ikisini tersten kestim. Ortadaki bir maviyi mavi ipimizle ters örüyoruz. Bu diğer ikinci maviyi de solundaki gri ile birlikte keserek örüyorum. Arada bir tane gri ilmeğimiz var.
Arka yüzde modelimizi yine bu şekilde topluyoruz. 2 sıradan oluşan model. Bir maviyi ördüm. Tekrar diğer maviyi de solundaki gri ile birlikte keserek örüyorum. Hemen diğer mavi ilk ilmeğimi aldım. Bunu da sağındaki gri ile yer değiştirip tersten kestim. Ortadaki bir maviyi mavi ile ters örüyorum. Diğer mavi ilmeği de solundaki gri ile birlikte tersten keserek ördüm. Model aralarına birer tane griyi ters örüyoruz. Aynı şekilde sonuncu modelimi de yapıyorum. Bu şekilde. Artırdığım ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmek düzüm var ve hemen kenar ilmeğim ters. Evet hanımlar, bakın ikinci modelimizi de yaptık. İlk modelde 3 tane vardı, ikinci modelde 4. Şimdi yine model arasına hanımlar 2 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters gri ipimizle öreceğiz. Bakın bir tersimi ördükten sonra yine artırmalarımızı hep her defasında ön yüzde yapıyoruz. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz, artıracağız. Buradaki bir ilmeği ters ve kenar ilmeğini öreceğiz. Arka yüzde de yine ilmekleri gördüğümüz gibi örelim, ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi tekrar mavi ipimizle diğer bir modelimize başlayacağız. Bu sırada ilmek sayımızda sayalım. 5, 10, 15, 20, 23 ilmeğimiz oldu. Biz bu işleme hanımlar yine artırarak devam edeceğiz modelimize. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Bir tersimi ördükten sonra hemen artırmamı yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bakın kenarda yine 4 ilmeğimiz oldu. Bir diğer modeli yapacağız. İlk modelde 3 tane vardı. İkincide 4. Şimdi 5 tane model olacak. Yine mavi ipim ile bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Model aralarına 3 tane gri. Tekrar mavi ile bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Model aralarına 3 ilmek gri. Üçüncü modelimi yapıyorum yine. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Aralara 3 tane gri örüyorum. Yine bir ilmekten 3 ilmek çıkartıp araya 3 gri ördük. 4 model oldu. 5.'yi yapıyorum. Mavi ipim ile bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Hemen yanına bir ilmek düz ördüm gri ile. Bakın son 2 ilmek kaldı. Artırmamı yapıyorum. Bir ters ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Şimdi de 25 ilmeğimiz oldu. Bakın beşli modelimizi de kurduk. Arka yüzde modelin ikinci sırasında yine desenimizi şekillendiriyoruz. Kenar ilmeğimi aldım, bir düz ve hemen bir tersimi ördüm. Bakın bu öndeki mavi ile şu griyi yer değiştiriyorum. Bu ikisini gri ipim ile tersten keserek ördüm. Ortadaki bir maviyi mavi ile ters örüyorum. Diğer maviyi de solundaki gri ile birlikte keserek örüyorum. Aralara birer tane gri örüyoruz. Arka yüzde modelin ikinci sırasını da bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Desenimiz, şeklimiz bu. İkinci modelimizi de tamamladık. Araya bir gri ördüm. Üçüncü modelimi de yine aynı şekilde yapıyorum. Tekrar arada bir ilmek griyi ters ördüm. Dördüncü modelimi yapıyorum. Böyle şekillendiriyoruz bu sıramızda desenimizi. Yine araya bir gri ördüm. Sonuncu modelimi de yine aynı şekilde kuruyorum. İkisini tersten kestim. Bir maviyi ters ördüm. Diğer maviyi de solundaki gri ile birlikte keserek ördüm. Yanına bir ters örüyorum. Bir düz ve kenar ilmeğimi arka yüzde ters ördüm. Bakın bu üçüncü modeli de tamamladık hanımlar. Şimdi tekrardan yine artırmalara devam edeceğiz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters, aradaki ilmekleri gri ipimizle örüp bir sonraki modele başlayacağız. Model sırasıyla 3 model, 4, 5, bir sonraki sırada 6 model yapacağız. 7 model yapacağız. Bu şekilde devam edecek. Hanımlar şişimizde de toplamda 47 ilmek olana kadar artırmalarımıza ve modelimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu patiğimize toplamda hanımlar bakın kaç sıra model yaptık. Bakın şu birinci sıra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de model yapacağız hanımlar. 8. modelden sonra tekrar ön yüzde düz, arka yüzde ters gri ile öreceğiz. Orada bırakacağız. Zaten oraya kadar da 47 ilmeğimiz olacak. Şimdi patiğimizin ön bölümünü bu şekilde tamamlayalım. Ardından buluşalım hanımlar. Evet hanımlar, 47 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Toplamda buraya 8 tane modelimi de uyguladım. Şimdi
Artık gri ipimi burada kullanmayacağım. Diğer mavi ipime geçiş yapıyorum. İlmeklerimin tamamını mavi ipim ile düz olarak öreceğim. Bu aşamada artık buradaki gri ipimi keseceğim hanımlar. Şöyle mavi ile devam edeceğiz çünkü. İpimin ucunu düğümlüyorum buraya. Evet. Şimdi ilmeklerimizin tamamını hanımlar haroşa öreceğiz. Sıra sonuna kadar artırma yapmıyoruz. 47 ilmek var. 47 ilmek ile normal haroşa örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar düz örelim, gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine ilmeklerimi düz yani haroşa olarak örüyorum. Böylece bu mavi ipimiz ile bir diş haroşamız oluyor. Sıra sonuna kadar yine örelim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Burada mavi ipimiz ile bir diş haroşamız oluştu. Şimdi şu taban kesimlerini yapacağız. Taban kesiminde burada 11 ilmek kullanacağız hanımlar. Yanlara da 18'er ilmek düşüyor. Şimdi bu taban kesimini yapabilmek için bu kenardaki ilk 18 ilmeğimizi öreceğiz. Toplamda 5 ilmeğim oldu. Devam ediyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmeğimizi ördüm. Şimdi 11 ilmek ile kesim yapacağız. Yapacağımız işlem şu. 10 ilmek öreceğiz. 11. de kesim yapacağız hanımlar. Sayarak gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. 11. ilmekte yanından da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Hanımlar bu tarafta şimdi 17 ilmeğimiz kaldı çünkü bir ilmek kestik. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Bu taban bölümünde ipimiz hep karşıda oluyor ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Yine 10 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar 10 ilmek öreceğim. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar 10 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. de kesimimi yapıyorum. Bu şekilde hanımlar 11 ilmek ile tabanımız örülüyor. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişteki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 11 ilmeğimiz kalacak. Şimdi tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, taban kesimini yaptım geldim. Şişimde sadece 11 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimizin şu kenar bölümlerine başlayacağız. En son buradaydım hanımlar. Bakın bu yine mavi ipim ile şöyle mavi ipimi uzatarak getiriyorum hiç kırmadan. Şöyle. Buradan ilmekler çıkaracağım hanımlar şu kenardan. Bakın hemen şu bölümde ilk kenar ilmek yerine girerek ilk ilmeğimi buradan çıkartıyorum. Arkada şu mavi ipi biraz gevşek bıraktım hanımlar. Bir alttan bir üstten girerek bu mavi ipi de arkada yok edeceğiz. Bu bölümde sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Bu şekilde. Şu alttaki mavi ipin de bir altından böyle bir üstünden giriyorum. Arkada uzun uzun kalmıyor. Kaybetmiş oluyoruz böylece o ipimizi. İlmeklerimi çıkarıyorum. Tekrar yine mavinin altından girdim. Bakın hanımlar arka tarafta mavi ip görünmüyor böyle. Gizlenmiş oldu. Burada da 3, 6, 9, 10, 11 ilmek oldu. Devam ediyorum. Şu 12. ilmeğim. 13, 14, 15, 16, şu 17. ilmeğim. Devam ediyorum. 18 ve bir ilmekte bakın şurada mavi kenar ilmek yeri var. Oradan çıkarttım 19. Bu kenardan 19 ilmek çıkarttık. Yedek şiş kullanacağım demiştim videonun başında. Yedek şişimi aldım. Misinalı şişlerle de burada devam edilebilir. Şimdi buradaki 11 ilmeğimi yine haroşa yani düz olarak örüyorum. Patiğimizin arka bölümünde haroşa öreceğiz çünkü.
11 ilmeğimi ördüm. Ardından şu diğer kenardan da ilmekler çıkaracağım. Şu ilk mavi kenar ilmek yerine girerek ilk ilmeğimi çıkarttım. Diğer taraftan 19 ilmek çıkartmıştım. Buradan da yine aynı şekilde 19 adet ilmek çıkarıyorum. Böyle gri kenar ilmek yerlerine giriyorum ilmeğin iki kanadına birden. Bu şekilde ilmeklerimi çıkartıyorum. Sayıyorum kaç ilmeğim oldu? 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 ilmek çıkarttım burada. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Burada haroşa örgü yapacağız artık. Şu kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi sırasıyla düz yani haroşa olarak öreceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçiş yaptık. Bu şekilde ilmeklerimizi haroşa olarak örüyorum. Evet, bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de haroşa örüyorum. Diğer şişime geldim. Yine haroşalarıma devam ediyorum. Diğer uca kadar örüyorum. Böylece bu kenar bölümde bu mavi ipimiz ile bir diş haroşamız oldu. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet. Bakın burada bir diş haroşamız oldu. Şimdi ön yüzdeyiz. Aynı şekilde burada haroşalara devam edeceğiz hanımlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine ilmeklerimi bu şekilde düz olarak öreceğim. Şu diğer bilek bölümüne kadar yani şuraya kadar ilmeklerimi öreceğim. Arka yüzde geri döneceğim. Yine düz öreceğim. 2 diş haroşa olacak. Bu şekilde ön yüzde ve arka yüzde düz örerek haroşalarımızı elde edeceğiz. Şurada bir diş haroşamız var hanımlar. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 20 diş yani 20 sıra haroşa ördüm. Büyük yapmak isteyenler 40-41 numara gibi buraya 24 sıra 24 diş haroşa örebilirler. 35-36 numara yapacağım diyenler varsa da 16 sıra haroşa örerlerse yeterli olacaktır. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin bu arka bölümündeki haroşalarımızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümüne şuraya toplamda 20 sıra haroşamı ördüm geldim. Bakın haroşa örgü olduğu için arka bölüm gayet esnek. Hanımlar, bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda şu sol tarafa 20 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Yine haroşaya devam ediyorum. İlmeklerimi sayarak öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmeğimi normal haroşa ördüm. 20. ilmeğimi örerken öndeki ikisini keserek örüyorum. İlk kesimimi burada yaptım. Zaten bu sol tarafa da 20 ilmek ayırmıştık. Burada da 20. ilmekte kesimi yaptık. Topuğumuz için ortaya baktığımda 8 ilmek kaldı. Bu 8 ilmek her sırada birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar ön yüzdeyim hanımlar. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. 19 ilmeğimi öreceğim. 20. ilmekte kesimimi yapacağım. 5 ilmek oldu burada. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmeğimi ördüm. 20. ilmeğimi örerken sırada yandaki ilmeği de alıyorum. İkisini
kesiyorum. İkinci kesimimizi de yaptık. Bakın hanımlar, bir önceki sırada şu arada 8 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda bir ilmek eksildi. 7 ilmek kaldı. Şimdi kesim yaptık. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri haroşa öreceğiz. Ön yüzde tekrar 19 ilmek örüp 20. de kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki 7 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar topuk kesimini yaptım geldim. İlk başta sol tarafa 20 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 20 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Tığ ile kesim yapacağım hanımlar bu aşamada. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini bir topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinciden aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne aynı şekilde yapılıyor. Zaten gizli kesim olduğu için izi bile belli değil. Kalan ilmeklerimizi de keselim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını kestim. Şöyle düzeltiyorum patiğimi. Bakın topuk bölümüne. Kesim yaptığımız yer burası. İzi bile belli değil. Topuğumuzu hallettik. Şimdi patiğimizin bu boğaz kısmını yapacağız. Öncelikle hemen şurada mavi ilmeğim vardı hanımlar. Buraya gri ipimi tekrar ekleyeceğim. Bakın boğaz kısmında önce gri ipimizle öreceğiz. Bu mavi ilmeğin içinden şöyle gri ilmek çıkaracağım. Bakın şu mavinin içinden. Şöyle gri ipim ile bir ilmek çıkarttım. Sırasıyla hanımlar bakın kenar ilmek yerlerimiz var. Bu kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Bakın. Burada da yine yedek şiş kullanacağım. Misinalı şişlerle de yapılabilir. Yine bu bölümde de şöyle yedek şişlerimi kullanacağım. Sırasıyla bakın mavi kenar ilmek yerlerine girerek ilmeklerimi çıkartıyorum. Bu şekilde. Böyle ilmeklerimizi çıkartıyoruz hanımlar. Boğaz kısmındaki ilmekleri 3 şişe çıkardım ben. Misinalı şişte hani gerek yok. Böyle fazla şiş kullanmaya. Bakın bir kısım ilmeğimi şöyle çıkarttım. Bir kısım ilmeğimi de şöyle hiç saymadım bile bir diğer şişime çıkaracağım. Kasma yapmasın çünkü diye. Çünkü boğazından bu şekilde ilmeklerimizi çıkaracağız. Şöyle. Bakın başlangıç yerlerine geldik. Hemen ilk şuraya girerek yine buradan da ilmeklerimizi çıkartıyorum. Gri kenar ilmek yerlerine girerek şu ipimizin ucunu da burada gizleyerek getireceğim. Bakın buradan da yine bu şekilde ilmeklerimizi çıkaracağım. Sonra yine bir kısım ilmek çıkarttıktan sonra şöyle bu şişime, sonra diğer üçüncü şişime ilmeklerimi çıkartmaya devam edeceğim. Ta ki şu başlangıç yerine kadar. Şuraya kadar ilmeklerimizi çıkaracağız. Bu ilmek çıkartma işlemini hanımlar şu ilk başladığımız yere kadar yapalım, ardından buluşalım. Evet, bakın şu ilk başlangıç yerine kadar şuraya kadar ilmeklerimi çıkarttım geldim. Şimdi bu ilmeklerimizi hanımlar ters öreceğiz. Böylece ön yüze bir sıra bir diş haroşa düşecek. Bakın sırasıyla ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın hanımlar şurada bir diş haroşamız oluştu. Bu şekilde ilmeklerin tamamını şu başladığımız yere kadar şuraya kadar ters örelim gelelim. Evet, ilk başlandığım yere kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi artık mavi ipimi alıyorum hanımlar. Mavi ipimiz ile boğaz kısmını örmeye devam edeceğiz. Artık mavi ipimiz ile ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Hemen şuraya 2 ilmek ördükten sonra artık gri ipimi kullanmayacağım. İpimi kesiyorum. Düğümümü atacağım. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını artık mavi ipim ile örüyorum. Şöyle ipimizin ucunda, gri ipimizin ucunda gizleyerek götürüyorum. Bakın bu şekilde ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz.
Şöyle. Hanımlar şu yine ilk başladığımız yere kadar buraya kadar düz örelim gelelim. Evet, ilmeklerimizi ördüm geldim. Tekrar bakın başlangıç yerindeyiz. Yine düz olarak öreceğiz hanımlar. Bir sıra ördük, bu ikinci sıramız. Tekrardan aynı ilmeklerimi yine mavi ipimi kullanıyorum. Düz olarak örüyorum. Bu şekilde iki sıra örmüş oluyoruz. İlmeklerin tamamını öreceğiz. Şu başlangıç yerine geleceğiz. 2 sıra tamamlanmış olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 3 sıra. Bu şekilde tamamen düz örgü öreceğiz artık buralarda hanımlar. Patiğimizin şu boğaz kısmında 2 katlı boğazımız var. Bu boğaz kısmına hanımlar toplamda 12 sıra ördüm. Bu bölüme 12 sıra bu ana renk ipimiz ile örelim hanımlar. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 12 sıra boyunca ilmeklerimi mavi ipim ile ördüm geldim. Şimdi toplama işlemini yapacağız tığımız ile. Bakın yapacağımız işlem şu. Önce bu ilk ilmeğimi, mavi ilmeğimi tığıma alıyorum. Sonra bakın şu iç tarafta, iç bölümde gri ilmek yeri var. Şöyle şişimi oraya taktım. Şöyle burayı birleştiriyorum. Şimdi devamında önce sıradaki mavi ilmeğimi alıyorum. Sonra alttaki gri ilmeğe girdim. Tığımda şu an 3 ilmek oluştu. Hepsini topluyorum. Bu şekilde hanımlar 2 katlı yapıyoruz. Patiğimizin boğaz kısmını. Bakın şuralarda krem yerleri sırasıyla giriyoruz. Bu bölümde birleştiriyoruz. Krem derken gri, çok özür dilerim. Bakın altta gri var. Şöyle alıyorum. Topluyorum. Önce buradaki maviyi aldım. Sonra alttaki şu gri. Bakın gri ilmeğim var alt bölümde. Burayı alıyorum. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü topluyorum. Bu şekilde patiğimizin bu boğaz kısmını ikiye katlamış oluyoruz. Şöyle. Bu şekilde hanımlar. Devam edelim. Önce maviyi alıyoruz. Sonra alttaki gri ilmeği tığımıza alıyoruz. Tığımızdaki 3 ilmeği topluyoruz. Bunu çok sıkarak toplamayalım hanımlar. Patik boğazı darlaşmasın. Biraz esnek olsun. Ayağa rahat girsin. Şöyle sırasıyla alttaki griye de yine giriyorum. Şuradan. Şöyle. Ve tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Evet. Bakın bu şekilde hanımlar. Boğazımızın görüntüsü bu. Diğer ilmeklerimizi de aynı şekilde yapalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını bu şekilde arkada topladım. En son 2 tane zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık. Hemen bu ipimizin ucunu şu arka ilmek aralarına girerek önce zincir tekniğiyle tekrar düğümlüyorum. Gizliyorum bu şekilde. Evet, patiğimizi böylece tamamladık hanımlar. Evet, bakın patiğimiz görüntü itibariyle şöyle. Haroşa örgü olduğu için bakın çok esnek, ayağı saran bir model oldu. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok şık bir model oldu hanımlar. Çeyiz içinde oldukça uygun. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. İşte hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Boğaz kısmı da şöyle bakın. Esneklik payı gayet güzel. Tabanımız, topuğumuz. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.